Karasinek, at sineği, meyve sinekleri ve sivrisinekler. İki kanatlı anlamına gelen Latince'de Diptera böcek takımının örneklerindendir ve uğursuz paraziyodetlerden güzel nektarlarla beslenen tozlayıcılara kadar dünya çapında tahmini 250 bin türü içerir. Ancak bazıları o kadar alışılmadık koşullara adapte edilmiştir ki en belirleyici özelliklerini kaybetmişlerdir. Dünya çapında uçamayan sinekler insanoğlunun bildiği en tuhaf, en nadir ve en özel böcekleri içerir. İnce bir hilal kafatası ve yuvarlak hap benzeri gövdesi olan bu iğnebaşı büyüklüğündeki hayvan, sinekten çok bir böceğe benziyor. Ne yedikleri tam olarak bilinmemekle birlikte termit yumurtalarını sevdiği ve onları avladığı biliniyor. Diğer açıdan ise mantarlarla da besleniyor olabilir. Düz ve keneğe benzeyen bu büyük kan emici sinek grubu her zamanki at sineği veya sivrisineklerden daha fazla parazitik yaşam tarzına bağlıdır. Ve bazen tüm yetişkin yaşamları boyunca aynı konaklamada kalırlar. Bazı türler kanatlıdır. Ancak kanatları bir ev sahibinin kürküne sürtünmeden önce yalnızca birkaç kez uçarlar. Diğerleri başlangıçtan itibaren uçamazlar. Tüm yaşam döngülerini ev sahibi olduğu hayvan için harcamışlardır. Kuşlar, geyikler, sığırlar ve özellikle de büyük ısırık yaralarıyla derileri bozulabilen koyunlarda çeşitli türlerden bulunabilirler. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi bu termit yuvalarında yaşayan başka bir sinek. Bu durumda dişi kısa süre sonra ölen erkeğini geride bırakarak çiftleşene kadar normal bir sineğe benzer. Dişi bir termit tümseyene girer, kanatlarını kaybeder ve yavaş bir şekilde değişir. Karnı şişer, genç bir termitin kaba şeklini alır ve termitlerin oldukça lezzetli bulduğu kimyasal bir salgı yoluyla koloniye karışırlar. Genellikle böcekleri karla ilişkilendiremeyiz ancak turna sinekleri buzlu koşullara iyi adapte olmuşlardır. Uçuştan vazgeçerek daha fazla ısı ve enerji tasarrufunu sağlarlar. Larvaları yerin altındaki organik maddelerle beslenir. Sadece çiftleşmek için yaşayan yetişkinler beslenemezler. Buz ve kardan biraz da su yudumlarlar. Daha yakından bir yengeç veya örümceğe benzeyen bu garip parazitler yalnızca yarasaların kanıyla beslenir. Kurtçukları hala annenin vücudunun içerisinde gelişmeyi tamamlayarak yumurtadan çok pupa bırakmasına izin verilir. Bu sinekler için oldukça sıra dışıdır. Bunlar çok geçmeden tüylü besin kaynaklarına sevgili yaşamları için sıralamaya hazırlanır ve tamamen gelişmiş, cinsel açıdan olgun yetişkinliğe ulaştıklarında yumurtadan ancak öyle çıkabilirler. Bir kurtçuk gibi görünse de bu sinek ordu karınca kolonilerinin casusudur. Minik kafasını ve göğsünü küçümseyen şişkin karnı neredeyse tıpkı bir ordu karınca kurtçuğuna benziyor. Karıncalar kendilerinden biri olarak bu sahtekarı taşımaya, beslemeye ve korumaya aldanmışlar. Karıncalar dinlenmeyi bıraktığında kanatlı erkekler bu serbest yükleyicilerle çiftleşmek için gizlicene içeri girip hızlıcana kaçarlar. Bu nadir Avustralya sineği larvalarını böcek yiyen bir sürahi bitkisinin su dolu tuzaklarına yapar. Burada bitkinin sindirim enzimlerine direnir ve içine düşen her şeyle beslenirler. Arı biti olarak bilinen kanatsız sinekler tüm yetişkin yaşamlarını sosyal arıların vücutlarında geçirirler. Ne zaman yemek isterlerse arının yüzeyine doğru koşarlar ve diğer arıların yiyecek paylaşmak için kullandıkları aynı sinyali verirler. Zavallı ev sahibi kontrolsüz bir şekilde tükürür ve minikolis parazitler doyduktan sonra yiyeceklerin çoğu tamamen boşa harcanır. Bu sızıntılar arıların yaşam sürelerini büyük ölçüde kısaltacak ve tüm kolonileri zayıflatacak ve böylelikle bir böcek bulisimi salgını oluşacak kadar çok sayıda süper bir şekilde üreyebilirler. Bu da arı kolonilerinin sonuna getirebilir. Larvalar olarak bu küçük sivrisinekler durgun gelgit havuzlarında yosunlarla beslenerek yaşarlar. Bu panatomiye gezegenimizde tuzlu su ortamlarında kolonileştirilen bilimsel tek böceklerden biri yapar. Yetişkin erkekler aynı zamanda sadece arka ayakları üzerinde seyahat eden tek böcektir. Yüzgeç benzeri minik kanatları olanları ile ileri doğru iterken su yüzeyinde dik dururlar. Dişilerin kanatları ve hatta tamamen gelişmiş bacakları yoktur.
kurtçuk benzeri vücutları su kayağı yapan erkekler tarafından en eğlenceli çiftleşme seanslarından birine benzeyen bir şey için kaldırılıp taşındıkları yüzeye çıkartılır. Daha önceki kan emen yarasa sineğimizden bağımsız olarak bu garip tür kendi taksonomik ailesine aittir. Diğer daha az keskin yarasa sineklerinin aksine bu kör böcekler zararsız gunoya yiyicilerdir. Dışkı kalıntılarını doğrudan yarasa kürkünden bile temizlerler. Kanatlı memeliler için lezzetli lokmalar olsalar da çok farklı iki yaratık birbirine karşı karşılıklı bir hoşgörü geliştirmişlerdir. Yaşam tarzları kulağa ne kadar sağlıksız gelse de bu yararlı ortaklaşmalar özverili ebeveyn bakımını gösteren tek sinekler arasındadır. Ortak noktalarda larvalarını büyütmek için birlikte çalışırlar. Dişilerin birbirlerini ve yavrularını tımar etmek için ağızlarını kullandıkları gözlemlenirken bazı özel erkekler bu tür koruyucu, kast olarak yaşlanıyor gibi görünebilir. Yani yavruları koruyan koruyucu erkekler vardır. Bu kaslı erkekler yeni çıkan yavruları eğitir ve onlara hayatını sürdürebileceği yarasayı bulur ve üstüne koyar. Orada ömür boyunca yaşarlar. Sırada ise kanalımıza en son abone olan ve videomuza yorum atıp like atan isimleri söyleme vakti. Dürdane Candır, Yalçın'ın oyun kanalı, Rain, Eren Şener, Pro Adar Baba, Fatma Kurt. Evet sevgili dostlar, biz de bu kanalların hepsine dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizlerin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.